Herkese selamlar dostlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Age of Empires 4 analiz programını inceleyeceğiz. Bu programın yapımcılarına tek tek teşekkür ederiz. Yerli ve milli bir programdır. Age of Empires 4 maçlarını analiz eden, maç geçmişlerini tek tek gösteren ve Age of Empires 4 birimlerini, uluslarını yapay zeka ile desteklenmiş bir şekilde analiz edip maç karşılaşmalarını, nerede hata yaptığımızı, nerede başarılı olduğumuzu, iyi yönlerimizi, kötü yönlerimizi bize aynı zamanda koçluk yapan bir yapay zeka uygulamasıdır. Uygulamayı buyurun birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar, buraya girdiğimizde de kendi profilimi görebiliyorum telefon üzerinden. Bakın sol aşağıda ana sayfa, maçlar kısmına tıkladığımız zaman daha önce yapmış olduğum maçları görüyorum burada. Geçmişteki maçlarım yine Age of Empires 4'ün sitesinde de görünüyordu. Burada da bu şekilde görünebiliyor. Yine istatistiklere baktığımız zaman maçlarla ilgili maç sonuçlarım, hangi ulusu ne kadar oynadığım, hangi ulusta ne kadar maç kazandım, bununla ilgili detayları da yine bu uygulama üzerinden görebilirsiniz. Yine rehber kısmına geldiğimiz zaman bu şekilde karşılaştırmalar var. Mesela girdiğimiz zaman birimleri burada karşılaştırabiliyoruz. Örneğin birim ekle dediğimiz zaman Eyyubileri seçtik diyelim. Gulamları seçtik. Rakibe de birim ekle dediğimiz zaman şöyle bakalım. Burada uluslar var gördüğünüz üzere. 23 ulusun tamamı da var. Burada mesela biz Rusları seçelim. Ruslarda da diyelim ki zırhlı askerleri seçelim. Zırhlı asker birimi dediğimiz silahşörler yani. Evet, baktığımız zaman bakın burada can puanı 225'e 180, 45 eksik olduğu, hasarı ne kadar bakın Ruslarda yüksek olduğu, Gulamlarda bu şekilde olduğu, yakın dövüş zırhı, işte hareket hızları, baktığımız zaman yiyecek altın ne kadara üretildiği, ne kadar sürede üretildiği, aşağı doğru indiğimiz zaman demir alt örgü, demir fırını, bununla ilgili araştırmaları, menzili zırhı, yakın dövüş piyadesinin gücü vesaire, bunlarla ilgili bilgiler de var. Biz bunları düelloya da bakın sağ üst köşede düelloya da davet edebiliyoruz. Burada kazanan kaybeden, burada asker sayısını girebiliyorsunuz. Mesela buradan birimleri arttırabiliyorsunuz. Bakın diyelim ki 10 birim Gulam'da, şuradan artırdığım zaman 10 birim Rus'u kıyasladığımız zaman burada kazanan Rus zırhlı askerleri oluyor. Kaybeden taraf Gulam oluyor. Tabi bu maç sırasında değişebilir. Yapay zeka bize bu şekilde sonuç gösteriyor. Hesabı göster dediğimizde de aşağıda bununla ilgili detaylar geliyor. Yine bunları premiumla birlikte elde edebiliyorsunuz. Bu içeriklere sahip olabiliyorsunuz. Yine sağ aşağıda haberler kısmı var. Burada da Age of Empires 4 ile ilgili haberler kısmını görebilirsiniz. Uygulama çok sevdiğimiz bir arkadaşımıza, dostumuza ait. Yerlidir. Yerli bir uygulamadır. Kendisini destekliyoruz. Kendisini kanalımızla birlikte, takipçilerimizle birlikte destekliyoruz. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yazılımcı kardeşimiz çok güzel bir uygulama yapmış. Gerçekten güzel bir çalışma. Hakikaten beğendim. Bu bilgilere, bu verilere evet Age of Empires 4'ün kendi sitesinden de ulaşabilirsiniz ama burada şöyle bir güzellik var. Sizlere yine premium'la birlikte gelen o özelliği de göstereyim. Yani ben bu uygulamayı 2-3 gündür kullanıyorum. Test ettim. Maçlarda da baktım. Maça girerken yine buradan dediğim gibi bildirim geldi. Rakibi belirledi. Hani rakibin ne olduğu falan, bunların hepsini zaten aşağıdan görebiliyorsunuz. Yine baktığımız zaman dostlarım, savaş simülatörü diye bir yer var. İki ordu kur, eşleşmeyi analiz et kısmı. Buraya tıkladığım zaman çatışmayı simüle et diyor mesela. Buraya tıkladığınız zaman dostlarım buraya kendi takımını ekleyin. Mesela biz burada ne yapalım? Fransızları ekleyelim diyelim mesela. Fransızlara hadi gelelim şöyle, Kraliyet Şövalyesi en çok bilinen birimi mesela kaçıncı çağda, çağını seç, hadi 4 olsun. Şimdi en çok merak edilen bir sorumuz vardı. Deve mi alır, at mı alır? Hadi sizlerle onları analiz edelim. Şimdi rakip takımı seçtim dostlarım. Eyyubileri seçtim burada. Eyyubilerde geldim. Eyyubilerde geldim. Deve mızrakçısını seçtim. Bunu da yine 4. çağ yaptım. Tamam mıdır? Bakın 10 birim kimde var? Fransa'da var. 10 birimde deve de var. Evet, şimdi benim takımımda ne vardı? Kraliyet Şövalyesi vardı. Rakipleri de deve mızrakçısı. Aşağıya doğru geldim. Senin ordun kazanır diyor. Bakın. Bakın burada 2160 kaynak kaybı. Rakip bunu 2400 kaynak kaybı. Toplamdaki basılan kaynağa bakmış. 10 öldürme, 9 öldürme. Bir tanesi fazla kalıyor. Bu sonuç oyundaki gibi mi diye de buraya yıldızlama puanlama verilmiş. Bu 11'ine bu 11'ime 10. yani 4. çağda hepsini fullleyip bir de test etmek lazım. Bakalım bu veriler bize doğru sonucu verecek mi? Denemek lazım.
Buradan yine biz eşit popülasyonu seçip eşit kaynağı seçip bu şekilde simülasyonu yapabiliyoruz. Mesela yine gelelim Kraliyet Şövalyesi'yle şuradan birim ekle diyelim. Abbasi'nin mesela mızrakçılarından yine 4. çağda Abbasi mızrakçısı ekleyelim 10 tane. Baktığımız zaman kazanan kim olur burada? Her türlü rakip olacaktır. Rakip kazanır. Evet 5-5 kalıyor bu şekilde öldürmeler. Mesela buradan deveyi çıkartalım. 10 mızrakçıya 10 kraliyet şövalyesi. Bakın bence doğru sonuç veriyor yani. Çünkü 10 tane şövalye geldiği zaman 10 tane mızrakçıyı alıyor dostlarım. 10 tane mızrakçı alıyor. Bu doğru sonucu bence verdi diye düşünüyorum. Hatta burada birim de kaybetmemiş. Bu şekilde savaş simülatörü diye bir bölüm var. Burada biz karşılaştırdığımız gibi hani bu birimlerin karşılaştırma vardı ya. Yine bakın burada krallık karşılaştırma da var. Buraya tıkladığımız zaman Abbasi ile Eyyubi'yi hadi karşılaştıralım. Hatta burada bir de şöyle bir seçenek gelmiş. Ben de şu an ilk defa deniyorum. Yapay zeka ile karşılaştırma da varmış. Bakın nasıl oynanır kısmında. Yine burada Valdi'nin videoları çıktı. Ne nasıl oynanır. İçeriklere de burada yer verilmiş dostlarım. Onlarla ilgili rehber içerikleri de bulabilirsiniz. Yine çağ bakın hangi birimler, hangi binalar vesaire basılıyor. Bunlardan bahsediliyor. Yapay zeka karşılaştır dedik. Krallık karşılaştırması şu anda hazırlanıyor. Abbasi ile Eyyubi'yi hazırlayacak. Bakalım sonuç ne gelecek. Mesela ne demiş? Abbasi hanedanından bahsetmiş. Hem Abbasi hem de Eyyubi çağ atlama mekanikleri benzer demiş. Benzer bonuslara sahiptir demiş. Temel farklardan bahsetmiş burada. Hangisini seçmelisin kısmı bizi en çok ilgilendiren kısma gelelim. Stratejik planlamaya ve uzun vadeli ekonomik avantajlara odaklanmak istediğinde demiş öneri Abbasi hanedanı demiş. Yani takımlı maçlarda ben hep diyordum ya ama savaşın seyrine göre de daha esnek oynamak istediğinde Eyyubiler denilmiş. Bence 1v1'de de Eyyubiler olur. Hani bununla ilgili bir yapay zeka sonucu bize gelmiş dostlarım. Yine bakın bu oyun içerisinde teknoloji deve ve şehir planlaması öne çıkıyordu. Burada da bu öne çıkmış. Daha fazla dediğimizde diğer videoları buralarda göreceksiniz. Ortak birim farklarından bahsediyor. Bakın burada Abbasi ile Eyyubi'nin ortak birim farkları istatistikleri krallığa göre değişiyor denilmiş. Burada da yine tıkladığımız zaman Abbasi'nin arbaletçisiyle Eyyubi'ninkini hem kıyaslıyor hem de tek tek birimlere yer veriyor. Duello'dan bahsediyor. Yine hepsinin içerisinde tek tek savaş simülatörü dediğimiz yapay zeka destekli yeri de kullanabiliyorsunuz. Yeni rozet geldi bakın aynı zamanda birim kıyaslayıcı rozeti kazan. Aynı zamanda sizin yaptığınız bu kullanırken uygulamayı bunlarla ilgili rozetleriniz birikiyor. Bu tıkladığınız zaman bakın şurada rozetler kısmında açılan rozetleri de görebiliyorsunuz. Güzel hazırlanmış bence. Özet istatistikler kısmına girdiğimiz zaman da bakın sıralamada birinciden itibaren top 100'ü yine burada görebilirsiniz. Kişisele bastığınız zaman da kendi rankınızı görebilirsiniz. Burada dereceli takım. Şuradan seçtiğimiz zaman da dereceli tekli 1v1, 2v2 burada tek tek mobları seçebilirsiniz. Dereceli tekli biz en son elmas 1 oyuncusuyduk mesela. Yaptığımız son maçlarda yine burada görebilirsiniz. Hatta önceki sezondaki puanlarımız da burada gösteriyor bu şekilde. Hangi uluslara ne kadar oynadığımızda yine bahsetmiştik bunlardan. Yine bakın arkadaşlar son maçlarımda benim Ejderha Tarikatı maçımı 2 gün önce yapmışım. Kazanmışım ben bu maçı. Rakiple birlikte bana maçın detaylarını gösteriyor. Takımlar özet kısmında yine baktığımız zaman maçın özeti. İstatistik kısmında yine ekonomi, askeri ve teknoloji aktivite kısımlarını burada görüyorsunuz. Hedeflerden bahsediliyor. Yine grafik bu şekilde, dizilimlerimiz bu şekilde. Hangi köylü kaçıncı dakikada hangi birim basıldı burada tümünü gösteriyor. Şuradan seçtiğimiz zaman birimler, köylü basıp basmadığımız hangi birimlerin çıkarıldığı bunlardan bahsediliyor. Binalara baktığımız zaman hangi binanın kaçıncı dakika yapıldığından bahsedilmiş. Bu şekilde binaların araştırmaları vesaire işte burada gördüğünüz gibi geliştirmelerden falan bahsedilmiş. Burada yine çağlar ne zaman atılmış falan bunlardan detaylı bir şekilde bahsediliyor. Yine rakibe baktığımız zaman rakibin de yine aynı şekilde tüm birimleri işte binaları geliştirmeleri bakın birimlere baktığımız zaman bir tane öncüsü sonrasında köylü basmaya ve balıkçı teknesi gitmiş bu maçta. Ölümlere baktığımız zaman da kim kimi öldürdü, ne zaman öldürdü bu detaylar var. Benim en sevdiğim kısım yapay zeka koçu. Bu maçı analiz ete tıkladığımız zaman maç analizi şu anda hazırlanıyor. Bu ekrandan ayrılabilirsin. Rapor hazır olduğunda burada kalıcı olarak yer alacak denilmiş. Biz bu yapay zeka analizini yaptığımız zaman başka işlerle uğraşabiliriz. Yapay zeka arka planda bu analizi hazırlayacaktır. Bakın yaşam koçu bize ne demiş? Analizin hazır şekilde bildirim de geldi. Erken çağ geçişi ve saha üstünlüğü. Haritadaki bu 1v1 karşılaştırma demiş. Feodal çağda 4. yani 4-15 rakibinizden önce ulaşarak
erken momentum yakaladın demiş. 20-34 süren bu galibiyeti aldınız demiş. Ancak demiş 15-16. dakikalar arasında kayıp penceresinde yüksek maliyetli birliklerinizi kaybederek takas verimlerinde 1.55 oranında aleyhinize bir denge oluşturdunuz diye bir analiz yapmış. Öncelikli kararlar demiş. Rakibin kümülatif 9 tane demiş Knight ve 32 tane okçu ürettiği kompozisyonlara karşı 280 gıda ve 200 altın maliyetli Knight birimini erken devreye sokun. Ancak rakipte kümülatif 7 süpermen bulunduğu durumlarda bu süvarileri mızraklılardan uzak tutacak hafif piyade desteğiyle karma olarak konumlandırın demiş. Yine baktığımız zaman aşağıda bize ikinci maddede eğer feodal ve kale çağı geçişi sırasında Menotaurus birimleri harita baskısını sürdürmek istiyorsanız 13 ile 15. dakika arasında kaydedilen o 2 dakikalık üretim aralığını kısaltmak için demiş kışla basın ki orada kışını kesintisiz kılın demiş. Ben zaten hep kendi eksimden bahsediyorum. Askeri bina eksikliği ve biz bu bina eksikliğini de medeniyetimiz Makedon ile tamamlamıştık demiştim. Çünkü Makedon'da mızraklı ağır silahşör dediğimiz zırhlı birimimiz ve aynı zamanda riddar ve hafif okçumuz aynı binadan çıkabiliyordu. Evet, bu maçta bakın güçlü yönlerin dediği zaman güçlü yönlerimden bahsetmiş. Köylü baskınlarındaki yüksek başarı ve çağ geçişlerindeki zamanlama disiplini harita kontrolünü erkenden lehinize çevirdi demiş. Etkili köylü baskınları yapmışım. Bakın burada 17 köylüyü saf dışı bıraktın. Hani göndermiştim, içinde gezdiriyordum rakibin. Oradan bahsetmiş. Yapay zeka bizim maçımızı ve güçlü yönlerimizi ve benim geliştirmem gereken noktaları burada tek tek özetlemiş. Geliştirmem gereken noktalara baktığım zaman da tek yönlü ordu kompozisyonu, zamana yayılan plansız tarla geçişi ve geç kalmış teknolojik yatırımları mücadele verimliliğinizi sınırladı. Ben zaten analiz kısmında da yine ne yapıyordum? Sizlere anlatıyordum, gösteriyordum. Bunların hepsini yapay zeka bu şekilde bizlere hazır bir şekilde yapıyor. Ben zaten kendim tarla yapmakta zorlandığımı ve eksik yaptığımı, dış kaynaklara yöneldiğimi bahsetmiştim. Tabii yapay zeka birebir hani şunu yap bunu yap böyle olur şeklinde değil, illa bir maçın da duygusal bir, psikolojik bir tarafı da var. O tarafı da rakibe göre değerlendirmek gerekir. Haritaya göre, ulusa göre, rakibin basacağı birimlere göre ve rakibin nerede ne düşüneceğini tahminlerle birlikte maçı yapmak gerekir. Bizlere yapay zeka bu şekilde destek veriyor dostlarım. Oyunu geliştirmemizde de yardımcı oluyor. Bakın bileşim yoğunlaşması ve kayıp odakları demiş. Toplam 66 askeri birim üretiminizin %50'sini 33 adet Menotaurus oluşturdu demiş. 18'ini kaybettin demiş burada. Rakipte de atlı ve okçu bulunuyordu demiş. Zırhlı piyadelerin yoğunluğu zırhlı hedeflere karşı etkili alternatifler sahaya geç sürüldüğünde takas verimliliğini düşürdü demiş. Yani diyor ki daha çeşitli ordu bas diyor. Ben orada tabii farklı bir taktikle rakibi bitirmek için gitmiştim. Yapay zeka bu kısmı öngörmüş. Buraları geliştir, daha farklı ordularla rakibe baskı yap demiş. Evet dostlarım, kanalımızı zaten biliyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Yorumlara hepinizi bekliyorum. Baktığımız zaman evet bu şekilde Google Play'den indirmek isteyen Android kullanıcılar için linki yine açıklama kısmına ben paylaşacağım. Yine app'ten indirmek isteyenler, Apple kullanan kullanıcılar için, iOS işlemciye sahip telefonlar için de yine ayrıca yapılmış. Oyunun içerisinde, yani uygulamanın içerisinde Türkçe dil desteği de var bu arada. Zaten yapımcının Türk olduğundan da bahsetmiştik. Uygulama tamamen yerlidir. Yabancılarla hiçbir ilgisi yoktur dostlarım. Bu arada hani Reddit'te de şu anda tartışılıyor. Bayağı indiren de var. Dünyadan da indiriyorlar şu anda, uygulamayı bayağı kullanan var. Bu da Age of Empires 4 analiz programımızın kendi sitesi dostlarım. Kendi sitesinde de yine linklerden bahsedilmiş. Burada yine kendi profilinizi de görebilirsiniz. Bu şekilde bizim geçmiş maçlarda gördüğümüz profil. Yine bu dediğim gibi Age of Empires 4'ün de sitesinde var zaten. Burada linklere yer verdik sağ tarafta. Bakın buradan tıkladığınız zaman da bizim işte benim kanalım, Twitch kanalım vesaire, buralarda hepsine ulaşabilirsiniz. Tabii şu an Twitch ve Kick üzerinden yayın yapmıyoruz ama yine de bu sitelere de şu anda kendi profilim üzerinden de ulaşabilirsiniz. Baktığımız zaman yine burada sıralamadan bahsedilmiş. Az önce size uygulamada da göstermiştim bu kısımları. Yine burada Türk oyuncuları da görüyoruz. Gözlerimiz yaşarıyor. Başarılar diliyoruz kendilerine. Bizleri temsil edip gururlandıran ve yine uygulamanın yapımcıları da bizleri gururlandırıyor dostlarım aynı şekilde. Yine build order'lar kısmında da burada farklı açılışlara da yer verilecektir dostlarım. Bakın 5'e 1 başlanmış. 6-2-1 gidilmiş. Sonra 9-2 yapılmış. Burada yine build order'ları da görebileceksiniz. Burada farklı açılış türlerine de yer verilmiş. Ama buralar dediğim gibi geliştirilecek. Mesela 2 TC tapınak tıklandığı zaman bakın dakikanın en başında, yani sıfırda 6 kişi ete gider denilmiş. Yine 6-2 yapılır. Yani sonraki çıkan 2 işçi altına gider.
Sonra çıkan 3 işçi oduna gider. Sonra ete gelir 7 3 2 olur. Tabi bu arada çağ atılıyor dostlarım. Çağ atıldıktan sonra da bu şekilde 6'ya 7 toplanır şeklinde. Bu şekilde nasıl oynanacağına, yani build order'ı nasıl yapılması gerektiğine dair benim ezber deyip beğenmediğim kısımlara da yer verilmiş. Her ne kadar öyle desem de günün sonunda bu ezberleri de kullanacağımız maçlar oluyor. Kullandığımız maçlar oluyor. Günün sonunda bunları yapan da maçı kazanıyor bir şekilde. Hani yeni şeyler de tabii ki deneyebilirsiniz ama her zaman da tutmayabilir yani. Mesela o açılışta hani 10 kişi ete gider, 2 kişi altına gider, tamam güzel. Mesela bu direkt şeyin açılışında budur ama ben bunu böyle kullanmıyorum mesela. Ama bizim kullandığımız yer neye göre değişirdi? Yani haritaya göre. Haritadaki mesela balıklı göldür, balık vardır, deniz vardır, göl vardır. Ya da ne bileyim odun boldur. Odundan işte İngilizsindir, tarla açacaksındır. Belki balığa gitmesin vesaire. Haritaya göre, ulusa göre, rakibin seçtiği ulusa göre bile senin build order'ının değişmesi gerekir görüşündeyim ben. Aynı build order ile aynı maç, yani farklı maçlar kazanılmaz. Aynı maç bir kere denk gelir, 2 kere denk gelir. Üçüncüleri rakip seni alır yani bir şekilde. Yani her zaman denk gelmez. Her açılış her maça olmaz. Her açılış her haritaya olmaz. Ama yine de tabi build order dediğimiz her metada, her güncellemede yeni gelen özellikler var. Yeni gelen açılışlar var. Bu açılışlarda zaten yapan oyuncular zaten. Hani bunları üretenler de oyuncuların kendileri. Ama bir şeyde ne kadar farklı üretebilirsin? Sonuçta mesela en hızlı şekilde nasıl atabilirsinin cevabı da yine burada. Mesela tapınakta var bu. Mesela 2TC'de bu değişmez mesela. Hani böyle bir şey var. Bu açılış en kısa sürede yapılan ya da Visti'nin geçen yaptığı 3.33'teki işte Eyyubi açılışı kültür çağından geçinen bu zaten tektir yani. Bunun daha kısası yoktur yani hani. Hatta dedim ya, o da kendi maçlarında bile normalde 3.56'da falan atıyor. O kendi maçında orada denk gelmiş o. Her zaman da denk gelmeyebilir. Her zaman denk gelmeyeceği gibi de dediğim gibi her maçında kazananı değişebilir. Yani şöyle değişebilir. Her aynı taktiği uygulamakla her maç aynı şekilde kazanılmayabilir anlamında. O yüzden bunları yine ezberlemekle birlikte kendi build'imizi de, kendi oyunculuğumuzu da maça göre, haritaya göre, ulusa göre, gideceğimiz çağ binalarına veya çağ atlayacağımız kollara göre kendimizi geliştirip ona göre kart almak lazım. Zaten build order'dan sonra, yani o 3-4 dakikalık süreçten sonra da maçın oynanışı tamamen size kalıyor. Nasıl oynarsanız, nasıl şiirinizi yazarsanız, nasıl kitabınızı yazarsanız o şekilde devam edebiliyor. Bu şekilde dostlarım, bizler destek vermeye devam edeceğiz. Age of Empires 4 analist yapımcılarına, yazılımcılarımıza, yerli ve milli gururumuz onlara selamlar. Sizlere de iyi seyirler dostlarım. Bir sonraki içeriğimizde yine görüşürüz. Canlı yayınlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi seyirler. Yorumlar kısmında buluşalım. Dediğim gibi premium düşünenler için de bir şeyler ayarlamaya çalışırız. Yine ben söz vermeyeyim çünkü bunu da tamamen kendim söylüyorum, yine doğaçlama olduğu gibi. Ama bir şekilde ikna ederiz. Kırmazlar bizi diye düşünüyorum. Sizlerin yorumlarını bekliyorum. Aylık 200 TL bir ücreti vardı. 199.99 olması lazım. O şekilde bir ücretlendirmesi var şu an için. İleride nasıl olur bilemem tabii. Süreç nasıl olur. Yeni uygulamamızı ve videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayalım dostlarım. Herkese iyi seyirler. Herkese selamlar.